Değerli izleyicilerimiz, Türkçe Haber'e hoş geldiniz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bildiğiniz üzere otomatik finansal bilgi paylaşımı ile ilgili Türkiye, yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlıklarına Türkiye'de parası bulunanları, bankada parası bulunanların bilgilerini vermeye başladı, paylaşmaya başladı. Peki kimlerin bilgileri paylaşılacak, kimlerinki paylaşılmayacak? Bundan sonra sizleri nasıl bir durum bekliyor? Yaşamış olduğunuz ülkede sosyal yardım alıyor musunuz, almıyor musunuz? Sosyal yardım alanları nasıl etkileyecek bu durum? Ve sosyal yardım almayanlar bu işten nasıl etkilenecekler? Ve asıl soru da bu paylaşımdan muaf kalmak mümkün mü? Yani bilgilerin paylaşılmaması mümkün mü? İşte bunların hepsini bu yayınımızda sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayıp Türkiye'de evi, arsası, tarlası, arabası, taşınır ya da taşınmaz mal varlıkları olan tüm izleyicilerimizin ve bunun yanı sıra Türkiye'den emekliliği olan vatandaşlarımızın da, Türkiye'de emekli maaşı alan vatandaşlarımızın da bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, daha fazla insanın haberdar olması için bu yayınımızı beğenmenizi ve kanalımıza da mutlaka abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, videomuzun altında bulunan beğen tuşuna basabilirsiniz ve hemen sağındaki abone ol tuşuna da basarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Oldu, olacak, paylaşıldı, paylaşılacak derken nihayet Türkiye Eylül ayı itibariyle bilgileri vermeye başladı. Bilgilerden kastımız şu: Türkiye'de herhangi bir bankada herhangi bir paranız varsa ve ikametiniz başka bir ülke ise, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre gibi pek çok ülke var biliyorsunuz. Türkiye'nin anlaşma yaptığı 137 ülke, bu ülkelerden bir tanesinde yaşıyorsanız sizin bilgileriniz paylaşılacak anlamını taşıyor. Değerli izleyicilerimiz, bankada parası olanların yanı sıra hisse senedi olanlar ve bunun yanı sıra özel emeklilik sigortası olanlar, yani bu SGK emekliliği değil, belirli bir miktarda her ay para ödüyorsunuz. Bu emeklilik sigortasına sahip olanlar, poliçesi bulunanlar da yaşamış oldukları ülkelere bildirime tabiler. Onların bilgileri de verilecek. Değerli izleyicilerimiz, bu yapılan anlaşma 2019 ve 2020 ve bundan sonrası için geçerli. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde 2019 ve 2020 yıllarına ait olan bilgiler paylaşılıyor. Evet. Bildiğiniz nedeniyle normal şartlar içerisinde geçen yıl başlayacak olan bu paylaşım koronavirüs nedeniyle, salgın nedeniyle yapılamamıştı ama artık başlandı. 2019 ve 2020 yıllarına ait olan bilgiler veriliyor. Sizlerden gelen çok sayıda sorulardan bir tanesi de, benim Türkiye'de evim var ve ben Türkiye'de emekliyim. Ben emekliliğim bildirilecek mi ya da evim, arsam, tarlam bildirilecek mi? Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu anlaşmanın kapsamı içerisinde ev bildirimi söz konusu değil. Arsa, tarla, araba bildirimi söz konusu değil. Sadece az önce ifade ettiğim gibi bankada bir paranız varsa ve bu paradan da bir faiz geliri elde ettiyseniz, bu ve az önce bahsettiğim yine özel emeklilik sigortası ya da borsada herhangi bir hisse senediniz vesaireniz varsa bunlar bildirime tabi. Bunun dışında YouTube'da falan görüyorum, sosyal medyada görüyorum eviniz, arsanız bildirilecek diye. Sakın ola ki bunlara inanmayın. Bu anlaşmanın kapsamı içerisinde herhangi bir şekilde gayrimenkul bildirimi söz konusu değil. Yine bazı vatandaşlarımız emekliliklerimiz bildirilecek mi diyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bu anlaşmanın içerisinde Türkiye'den emekli olanların emekli olduklarına dair herhangi bir bilgi verilmeyecek. Evet, bunun bilinmesinde fayda var. Emekli maaşı aldığınıza dair bir bilgi verilmeyecek. Yine sizlerden çok sayıda soru geliyor. Mesela vatandaşımızın Türkiye'de X bir bankada, herhangi bir bankada bir parası var ya da bir hesabı var. Bu hesaba sürekli birileri para yatırıyor ya da emekli maaşı geliyor, her ay ona yatırılıyor. Arkadaşlar,
hesap hareketlerinin detayları bildirilmeyecek. Yani işte kiracınız vardır. Kiracı işte bir kira yatırıyordur. İşte şu kadar paradır. Bunların ne olduğu detayları bildirilmeyecek. Bildirilecek olan 31 Aralık tarihinde, her yılın 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa ve bu paradan bir faiz geliri elde ettiyseniz bu bildirilecek. Basitçe bu. Hiç kafanızı karıştırmayın arkadaşlar. Yani görüyorum ben yine YouTube'da bir sürü şeyler anlatıyorlar. Yok ikametgahınızı değiştirelim diyorlar. Bize danışmanlık ücreti ödeyin falan, böyle saçma sapan şeyler var görüyorum. Sakın ola ki paranızı, pulunuzu kimseye kaptırmayın. Yine Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yayın yapan bazı televizyon kanallarında da görüyorum. Yok avukat bilmem kim, yok bilmem kim, şöyle yaparız, böyle yaparız diye biz gelin sizin adresinizi değiştirelim. Arkadaşlar, Türkiye'de adres değiştirmenin bir tek kuralı var. Bir yıl içerisinde 6 aydan fazla bir şekilde eğer sen Türkiye'de kalırsan ikametgahını değiştirebilirsin. Bunun dışında başka bir yol, yöntem yok. Kim diyorsa ben yapıyorum yalan söylüyordur, sizi kandırıyordur. Sakın ola ki inanmayın, paranızı, pulunuzu kaptırmayın. Bir de bazıları şunu söylüyor. Biz sizin Türkiye'deki mal varlıklarınızı gizliyoruz diyorlar. Yani evinizi, arsanızı gizliyoruz. Bildirilmeyecek. Zaten bildirilmeyecek. Hiç kimse de sizin malınızı, mülkünüzü gizleyemez arkadaşlar. Bunların hepsi yalan. Bunların hepsi dolan. Sakın ola ki siz olun, inanmayın. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bizi takip eden vatandaşlarımız doğal olarak şunu merak ediyor. Biz bu işten nasıl sıyrılacağız? Ona geleceğiz. Acele etmeyin. Bu içinde bulunduğumuz 2021 yılıyla ilgili durum nedir? Bakın, 2021'in finansal bilgileri, yani para bilgileri 2022'nin Eylül ayında verilecek. Hangi bilgiler verilecek? 31 Aralık, içinde bulunduğumuz bu yılın 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa ve bu paradan ne kadar gelir elde ettiyseniz bunlar bildirilecek. Unutmuyoruz bunu. Bazı ülkelerde ekonomik takvim, mesela İngiltere'de Mart ayı itibariyle başlıyor. Onların bildirimleri de Mart ayına geçmeden hemen önce yapılacak. Bununla ilgili de sorular alıyoruz. Bunu da cevaplamış olalım. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, İçinde bulunduğumuz yılın 31 Aralık tarihinde, yani yılın son gününde bankada diyelim ki 50.000 euronuz var. Ama ben bu paranın bildirilmesini istemiyorum diyorsunuz. Bunun için yapılacak olan iş çok basit. Siz 31 Aralık tarihinden önce bu parayı çekerseniz, sizin eğer bu hesaptan da herhangi bir şekilde faiz geliri elde etmediyseniz, sizin bildiriminiz 0 eurosu ya da 0 TL'si ya da 0 doları, hesap para birimi fark etmiyor arkadaşlar. Dolar, euro vesaire olması önemli değil. TL olması önemli değil. Yani 31 Aralık'tan önce siz bu parayı çekerseniz sizin bildiriminiz bu şekilde olur. Yine vatandaş bana soruyor, diyor ki ben 31 Aralık'tan önce çektim. Örneğin 28 Aralık'ta ya da işte 28 Kasım'da parayı çektim. Sonra da gittim 2 Ocak'ta yatırdım. Bildirilir mi? Arkadaşlar, 31 Aralık'ta bankada para yoksa bildirilmeyecek. Yani sıfır olarak bildirilecek daha doğrusu. Ama faiz geliri elde ettiyseniz 0 eurosu artı şu kadarlık faiz elde etmiştir denilecek. Yani faiz geliri de bildirime tabi. 3 Ocak'ta yatırdın diyelim. Sen bu parayı 31 Aralık'tan önce, yani 2022'nin 31 Aralık'ından önce çekersen bir sonraki yıl yine bakiyesi sıfırdır diye bildirimde bulunacak. Yani 31 Aralık'ta bankada kaç para varsa bu bildiriliyor. Basitçe bu arkadaşlar. Yine vatandaşımız soruyor. Bize diyor ki eşimle beraber ortak hesabımız var. Nasıl bildirim olacak? Arkadaşlar diyelim ki bankada 100.000 euronuz var. Şu şekilde bildirim oluyor. Hem eşiniz hem de sizinle ilgili 100.000 eurosu varmış gibi bildirim oluyor. Yani ikiye bölmüyor parayı. Diyor ki mesela Ali Bey'in 100.000 eurosu var. Fatma Hanım'ın da 100.000 eurosu var şeklinde ortak hesaplarla ilgili durum bu. Şimdi yine vatandaşımız bize çok sayıda soru var. Bunlardan bir tanesi de şu. Ben diyor ki miras kaldı bir para. Bu mirasın bildirilmesinde herhangi bir sorun olur mu? Arkadaşlar bakın, yaşamış olduğunuz ülkede
Maliye sizi çağırdığı zaman siz bu paranın kaynağını ispatlayabildiğiniz sürece sorun yok. Yine vatandaş diyor ki ben çalıştım, biriktirdim. Vergisi ödenmiş bir para. Bununla ilgili herhangi bir ceza gelecek mi? Arkadaşlar, siz vergisini ödediyseniz bu paranın, helal yoldan zaten kazandıysanız ve vergi memuruna bakın kardeşim ben bu parayı şu tarihler arasında çoluk çocuğumla beraber çalıştım ya da kendim çalıştım ya da biriktirdim, şu şekilde vergisini ödediğim para dedikten sonra hiç kimse size hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Bunu sakın ola ki unutmayın. Diğer bir önemli soru sizlerden gelen, vatandaş diyor ki ben sosyal yardım alıyorum. Sosyal yardım alanlar ve almayanlarla ilgili durum şu. Eğer Türkiye'de sizin bir paranız varsa sosyal yardım almış olduğunuz kurum, mesela Almanya'da çağıracak sosyal, size diyecek ki gel bakalım Ali Bey, sen bizden her ay şu kadarlık bir sosyal yardım alıyorsun. Ama senin görüyoruz ki Türkiye'de örneğin 50.000 euro param var. Senin sosyal yardımını kesiyoruz. Sen git o parayı al, gel, harca, bitir. Ondan sonra bakarız diyecekler. Niye diyecekler? Haklılar. Çünkü yani bir paranız varsa ve hala benim param yok diye sosyal yardım alıyorsanız bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Hala sosyal yardım almaya devam edin diyemem size. Zaten bu vicdani de değil, ahlaki de değil, dini de değil. Sosyal yardım kimlere verilir? İhtiyaç sahiplerine, ihtiyacı olanlara, değil mi? Yani çok zengin birine kalkıp çocukları için çocuk parası ya da sosyal yardım yapılmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Param var diyorlar, işim var, gücüm var, sen çocuklarına bak diyorlar. Şimdi böyle bir tablo söz konusu arkadaşlar. Bu durumun herkesi rahatsız ettiğini biliyorum, sosyal yardım alanları. Sosyal yardım almayanlarla ilgili de durum şu arkadaşlar. Siz bu paranın kaynağını ispatlıyorsanız sosyal yardım alanlara göre işiniz daha kolay. En azından sosyal yardım almıyorsunuz. En fazla vergi dairesi size şunu söyleyebilir. Der ki kardeşim bu para nedir? Siz de ispat edersiniz. Dersiniz ki bak şu kadar zamandır çalıştım, biriktirdim, şu para dersiniz. Belki diyorum bakın arkadaşlar, belki Türkiye ile yaşamış olduğunuz ülkenin arasındaki vergi farkından dolayı bir vergi alabilirler. Alabilirler diyorum çünkü şu ana kadar bir uygulama durumu söz konusu değil. Uygulama olduğunda bizim vatandaşlarımızı davet ettiklerinde bununla ilgili olarak nasıl bir yol izleyecek maliyeler, yani Almanya'da, Fransa'da ya da diğer ülkelerde bunu hep birlikte göreceğiz ve ben sizinle bunu paylaşacağım. Onun için tüm gelişmelerden haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olun ve bu videoları mutlaka beğenin arkadaşlar. Daha fazla insanın haberdar olması için. Bunun yanı sıra çevrenizde bu konuyla ilgili muzdarip olan ya da kafasında soru işareti olanlara varsa da mutlaka bu videoyu onlarla paylaşın, gönderin arkadaşlar. Şimdi önemli bir konuda sizleri uyaracağım. Ben yine sosyal medya üzerinden, YouTube başta olmak üzere bazı insanların şunu yaptıklarını görüyorum gurbetçilerimize, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, değerli büyüklerimize. Biz sizin Türkiye'deki hem mal varlığınızı gizliyoruz, hem bu finansal bilgi paylaşımı ile ilgili bildirim olmasını engelliyoruz. Ve sizin Türkiye'deki özel emeklilik sigortalarınızı saklıyoruz. Sizin borsada hisse senediniz varsa bunları saklıyoruz gibi sosyal medyada yayınlar yapıyorlar. Şimdi bakın, bu anlaşma ikametgah, yani mukimlikle ilgili bir anlaşma. Eğer siz örneğin Almanya'da yaşıyorsanız, ikametgahınız Almanya'daysa ve Türkiye'de bir paranız varsa sizin bildiriminiz olacak. Basitçe bu, başka hiçbir şey yok. Fransa'da yaşıyorsun, ikametgahın Fransa'da ama Türkiye'de paran var. Senin bildirimin olacak. Olmaması diye bir şey söz konusu değil. Birileri sizden bu bildirim olmayacak diye gel mal varlığını saklayacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi yalanlar ya da sizin duymak istediklerinizi söylüyorsa sakın ola ki inanmayın. Danışmanlık ücreti adı altında da herhangi bir şekilde kimseye paranızı kaptırmayın. Benden size söylemesi, yoksa çok çok üzülürsünüz. Birileri yine arkadaşlar e-devlet şifrelerini birilerine veriyorlar. Bu uzman olduklarını iddia eden kişilere biz şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Sakın ola ki
E-Devlet şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Eğer verdiyseniz de şimdi hemen E-Devlet'e girerek şifrenizi değiştirin arkadaşlar. Benden size söylemesi. Bakın ortalıkta fırsatçılar, dolandırıcılar, hokkabazlar kaynıyor. Ben bir gazeteci olarak sizleri uyarıyorum. Kimseye paranızı falan kaptırmayın. Bu söylenenlerin dışında zaten başka bir şey yok. Hiç korkmayın. Rahat olun. Varsa sorunuz bu videonun altına yazın. Ben elimden geldiği kadar bu soruları cevaplandıracağım. Bunun dışında başka bir yol, yöntem yok zaten arkadaşlar. Rahat olun. Hiç kendinizi üzmeyin. Bu sorunu, yani bu Türkiye'nin imzası bulunan anlaşmayla ilgili tüm detayları ben size anlatmaya da devam edeceğim. Bundan sonra neler olacak onu da anlatacağım. Rahat olun. Geçmişe dair 2019 ve 2020'ye dair yapılabilecek zaten başka bir şey yok. Bitti. Onların tarihleri geçti. Geçmiş olsun. Veladdallin amin. Bitti. 2021 yılında ne yapacağınızı anlattım size. 31 Aralık'tan önce paranızı çekerseniz sorun kalmıyor. Haberiniz olsun. Her yılın 31 Aralık'ından önce faiz geliriniz olmayacak. Şimdi arkadaşlar kiralık kasalarla ilgili de çok soru var. Kiralık kasalar bildirime tabi değil arkadaşlar. Yani kiralık kasada bankacı dahi kasanın içerisinde ne olduğunu bilmiyor. Siz bu kasanın içerisinde ne olduğunu biliyorsunuz. O nedenle herhangi bir şekilde bu anlaşma kapsamında kiralık kasalar bildirime tabi değil arkadaşlar. Şunu söyleyebilirsiniz. Ya ben bankadan işte paramı çekeyim kiralık kasaya koyabilir miyim? Bu da bir yöntem olabilir. Çünkü zaten Türkiye'de dövize, euroya, dolara çok cüzi oranda bir faiz veriyorlar. Yani bu şekilde de bir yola başvurabilirsiniz. Kiralık kasa kullanabilirsiniz. Yine çok sayıda almış olduğumuz sorulardan bir tanesi. Bunu da cevaplamış olabilirim. Bunu da cevaplamış olalım. Hiç canınızı sıkmayın. Geçmişe dair olan olacaksa olur arkadaşlar. İdam edecekler. Hiç kimseyi idam edecek değiller herhalde. Varsa bir şey oturulur, bakılır, konuşulur. Hiç canınızı sıkmayın, moralinizi de bozmayın arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda bu sorun da bu şekilde halledilmiş olacak. Ben Türkiye'nin yapmış olduğu bu anlaşmayı doğru bulmuyorum. Defalarca anlattım. Yine anlatıyorum sizlere. Sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli izleyicilerim bunu. Ama artık yapacak bir şey yok. Resmi gazetede yayınlandı, paylaşım başladı. Ama biz bundan sonra önümüze bakıyoruz. Hiç canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. Varsa bir sorunuz da lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazın. Sizlerden ricam bu videoyu çevrenizde bulunan insanlara gönderin, paylaşın. Bu videoyu beğenin ve mutlaka kanalımıza abone olun. Bunun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Sorularınızı bekliyorum. Yorumlarınızı ya da gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da lütfen videonun altına yazarak bizlere iletin. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımıza saygılar, selamlar iletiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.